Global plan çalışıyor. Altın hedefe ilerledi. Petrol hedefe geldi. Nasdaq desteğinde. Bitcoin ise 69 bine beklediğimizden erken ulaştı. Peki hedefler geldikten sonra yeni tempo nereden başlayacak? Şimdi bakalım. Bitcoin'de ilk soru şu arkadaşlar. 69 bin 70 bin hedefimize neden beklediğimizden daha erken geldik? Bir önceki videoda iki ayrı yol konuşmuştuk. Ana planda önce daha derin bir düzeltme, ardından 69-70 bin bölgesine doğru sert bir yükseliş vardı. Alternatif tarafta ise 66 bin üzerindeki kırılımın fiyatı doğrudan daha agresif bir yukarı tempoya taşıyabileceğini değerlendirdik. Fiyat ise buradaki 66 bin temposuna hızlı gelen mum sonrası beklediğimiz direnç bölgesini net kırdı ve artık yükselişin başladığını teyidini aldık diyebiliriz arkadaşlar. Burada Bitcoin'de 58.700 bölgesinden açılmış olan long pozisyonumu görüyorsunuz arkadaşlar ve buradaki majör ana temponun zaten yukarı yönlü olması gerektiğini bu bölümden itibaren takip ediyorum. Peki 70 bin bölgesinde şu an neyi takip edeceğiz? Burada özellikle Fibonacci dirençleri benim için belirleyici olacak. Çünkü Bitcoin artık önceki sıkışık fiyatlanmadan çıktı ve çok daha agresif bir volatilite üretmeye başladı. Dolayısıyla fiyatın bir dirence temas etmesi tek başına bana yeterli bilgi vermeyecektir arkadaşlar. O yüzden buradaki kalan devam hareketin biraz daha sert bir yukarı hareket sonrası konsolidasyon olmasını bekliyorum. Ve bu temponun içindeki kalıcılık bizim için çok daha önemli olacaktır. Bundan sonraki yapının 79 bin mi yoksa buradan tekrardan 64 bin mi temposunu üreteceğini izleyeceğiz. Özellikle buradaki yapının biraz yorulduğunu ve çıkan hareket sonrasında 75-76'ları görebiliriz tabii ki. Bu bölümden aşağı yönlü yeni bir kısa vadeli 70 binleri tekrardan test edecek bir yapı göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ve bence önemli soru şu arkadaşlar, yeni tempo nereden başlayacak? Bence majör tempo buradaki 76 veya 79 bölgesinden veya 64 bölgesinden başlayacaktır. O yüzden bu yapıların içinde hala orta bölgelerde olduğumuzu düşünüyorum. Ve burada çok önemli bir bağlantı var arkadaşlar. Bitcoin'in bu agresif yükselişiyle aynı zaman diliminde altında da beklediğimiz pozitif hareket hızlandı. Kripto piyasası da bu harekette anlık şekilde karşılık verdi. Peki altında başlayan bu güçlü tempo hala devam ediyor mu? Yoksa riskli bölgeye girdik mi? Altında elimizde daha uzun vadeli bir plan var arkadaşlar. Yaklaşık 4000 dolar bölgesinden itibaren 4700 dolar hedefini takip ediyoruz. Ve bu hareket için elimizde kurgulamış olduğumuz ana işlemimiz de mevcut. Burada arkadaşlar yakın vadede ise 4430'dan 4350 bölgesine doğru bir geri çekilme beklemiştik. Düzeltme geldi ve sonrasında beklediğimiz pozitif tempo yeniden başladı. Peki altında bu yükseliş neden bu kadar önemli? Çünkü hareket yalnızca altın grafiğinde kalmadı arkadaşlar. Altının sert şekilde yukarı açıldığı zaman diliminde Bitcoin de hızlandı ve kripto tarafında pozitif bir reaksiyon gördük. Dolayısıyla şu anda iki piyasanın temposunu birlikte takip etmek benim için artık çok önemli. Ama artık altında farklı bir aşamaya giriyoruz. Asıl mücadele nerede yaşanacak? Benim için 4630-4800 bölgesine gelen bu altının arkadaşlar direnç alanında net göreceğimi düşünüyorum ve altında ana yönümüz şimdiye kadar oldukça tutarlı ilerledi fakat yine artık hedefe yaklaştıkça daha riskli bir bölgeye giriyoruz. Ben bu direnç alanında yükselişin zorlanmasını ve bir geri çekilme oluşmasını bekliyorum. Gördüğünüz temponun bu şekilde bir sert agresif son hareketini üretmesi tekrardan bir geri çekilmeye sebep olacaktır arkadaşlar. 4300-4250 temposuna kadar buralardan bir geri çekilme gelebilir. Piyasada FOMO başlarsa bu alan değişir mi? Altında artık insanların hareketi kaçırma korkusuyla çok agresif şekilde fiyatı takip etmeye başlayabileceği bölgelere yaklaşıyoruz. Bu yüzden yukarıdaki fiyatları önceki bölgelere daha riskli görüyorum. Şimdilik ana planım değişmedi. Direnç bölgesi sonrası geri çekilme. Ancak burada 5000 dolar üzerine sert bir çıkış gelir ve fiyat burada kalıcılık üretirse o zaman yükselişin başka bir faza geçtiğini değerlendirmek gerekecek. Ben arkadaşlar buradaki gelen son sert hareketin ise büyük FOMO oluşturabileceğini, ardından yine aynı sertlikle geri çekilmeyi vereceğini bekliyorum. Çünkü arkadaşlar buradaki dipleri alamayan insanlar tepelerden alarak kar etmeye çalışacaklardır. İnsanlar çok uyanık ama market o kadar salak değil arkadaşlar. Petrol ise burada çok farklı bir hikaye anlatıyor. Çünkü altında hedefe doğru ilerliyoruz. Petrolde ise hedeflediğimiz iki yönde zaten tamamlandı. Şu an petrolde asıl soru dönüşün ne zaman başlayacağı. Arkadaşlar petrolde 96 dolar civarından 72 bölgesine doğru bir düşüşü hedefledik ve fiyat oraya geldi. Ardından bu destekten 84-86 bölgesine doğru yükselişi bekledik. Şu anda tam olarak o hedefin alanındayız. Peki burada yükseliş tamamlandı mı? Ben petrolün artık dönüşe hazırlanacağı bölgeye geldiğini düşünüyorum. Yukarı tarafta bir veya birkaç sert hareket görebiliriz. Ama ana beklentim buradan yeniden aşağı yönlü temponun aktive olması. Çünkü bunu burada konuştuk. Bu bölgeye geldi. Çok ekstrem bir hareket değişmedi ve tekrardan aşağı yönlü hareketin gelmesini bekliyorum. Ben 76-78
bölgesine doğru yeni bir geri çekilme bekliyorum. Hedef temposu daha da ilerleyebilir. Geldiğimiz süreçte bunu güncelleyeceğim. Burada tek önemli alternatif petrolün mevcut bölgede güçlü kalması ve yukarı hareketi sindirerek yeniden alıcı üretmesi. Böyle bir yapı yükselişini biraz daha devam etmesine neden olabilir. Ama şu an için ana tempom yeniden aşağı yönlü bir hareket. Ve Nasdaq'ta petrolün aksine dönüşü aramıyoruz. Burada beklediğimiz düşüş zaten hedeflediğimiz desteğe ulaştı. Peki Nasdaq bu destekten yeniden yukarı dönecek mi? Yoksa daha derin bir düzeltme mi başlayacak? Benim ana beklentim fiyatın buradan bir süre konsolide olması ve ardından kısa vadeli yeni bir yükseliş hareketini üretmesi. Ama Nasdaq burada desteğin altına sarkar ve bu hareket aynı anda altında beklediğimiz dönüşle birleşirse global tarafta daha derin bir düzeltme riski olur ve aşağıdaki destek bölgesine doğru geliriz. Şimdilik beklentim bu değil. Ana planım destek bölgesinde konsolidasyon ve ardından kısa vadeli bir yükseliş. Bugünkü planım bu. Bundan sonrasını fiyat tamamlayacak. Kendinize iyi bakın.